Enfes Tatlar kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, çok basit, çok lezzetli bir börekle geldim karşınıza. Evet, bu enfes böreğimizin yapımını hakikaten çok beğeneceğinizi biliyorum. Çünkü hakikaten de çok kolay ve yaptığınızda da çok beğeneceksiniz. Evet, şimdi buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu oluşturmak için bir su bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, bir çay kaşığı kuru maya ve 3 çorba kaşığı sıvı yağımı dahil ettim. Maya eriyinceye kadar karıştıralım. Evet, mayamız eridi arkadaşlar. Şimdi unumuzu peyderpey dahil edelim. Bir miktar unumdan aldım. Bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Evet, hamurumuzu yoğuralım. Güzel bir hamurumuz, harika bir böreğimiz olacak. Evet arkadaşlar, hamurumuzu iyice yoğuralım. Hamur ne kadar çok yoğrulursa o kadar güzelleşir. Evet, hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada ben 3,5 su bardağı un kullandım. Ama 3,5-4 diyelim, çünkü bir milim fazla dahil ettiğinizde sıvılarını un fark edecektir. 3,5-4 su bardağı gidebilir. Ben 3,5 kullandım. Evet, yarım saat dinlendirdik. Şimdi hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Alıp tabaktan alıp tezgaha koyacağım. Bir çorba kaşığı yağ koyuyorum tezgahıma. Hamurumu aldım. Yuvarladım. Pardon, rulo gibi yaptım. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Evet, bezeler oluşturacağız. Önce bölelim. Evet, şimdi bezemizi oluşturalım. Evet, tüm bezelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, bezelerimi oluşturdum. 18 bezem oldu. Şimdi üzerini örteceğim. 10 dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar, bu arada ben 4 tane kabak rendeledim. Biraz tuzladım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Şimdi suyunu sıkıyorum. İyice suyunu sıktıralım.
Ve bir orta boy soğanımı da küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Onu da dahil ettim. Şimdi bunların tamamının suyunu sıkacağım. Evet, sıktım. Karıştırdım. Yarım demet taze soğanı doğradım. Onu da dahil ettim. Bir kase beyaz peynir dahil ediyorum. Pul biber, karabiber. Pul biber ve karabiber sizin kendi isteğinize bağlı. İstediğiniz kadar dahil edebilirsiniz. O damak zevkiyle doğru orantılı. Evet, tezgahımızı bir miktar yağlıyoruz. Bezemizden bir tane alıp açmaya başlıyoruz. Evet. Bir miktar açtıktan sonra tereyağı ve sıvı yağ karışımımız var. Tereyağımızı erittik. Onunla açıyoruz. Evet, 200 gram tereyağını eritiyoruz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ katıyoruz. Onunla açıyoruz arkadaşlar. Evet, yağla açmaya devam ediyoruz. Yağlayarak. Çok pratik bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Sağından solundan ufak ufak yırtılmalar da olabilir. Hiç sorun değil. Sonuç enfes. Açabildiğiniz kadar açın. Evet, şimdi iç malzemesinden dahil edeceğiz. İster tek tarafa da koyabilirsiniz. Ama ister böyle saçabilirsiniz de. Evet. Yaydık. Şimdi saralım. Evet, şöyle saralım. Sardık. Şöyle ortasını biraz inceltiyoruz. Ve şu şekilde çok sık olmayacak şekilde saralım. Ucunu altına koyup paketimizi kapatıyoruz. Yağlı kağıt serdim, tepsime koyuyorum. Evet, tezgahıma bir miktar yağ koydum. Bezeme de yağ aldım. Yağla açıyoruz arkadaşlar. Evet, kafi derecede açtık. Şimdi iç malzemesini koyalım. Evet, şimdi saralım. Ve şöyle çok sık olmayacak şekilde sardık. Diğer ucunu alta koyduk. Bu şekilde yapıyoruz hepsini ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Ve sonuncuyu da hazırladım. Tepsime koydum. Şimdi üzerini kapatıp tepsi mayasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, 20 dakika tepsi mayasını bekledim.
Şimdi bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ karıştırdım. Böreklerime sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Biz yumurtamızı sürmeden önce fırınımızı ayarlayalım. Evet, birkaç tane de çörek otu atıyorum ben. Ona ayrı bir lezzet, ayrı bir hava katıyor. Evet, fırından çıktı. El değmiyor. Hakikaten sıcacık ama kokusu enfes. Şöyle bir altını göstermek istedim. Çok nefis pişti. Evet arkadaşlar, çok sıcak ama içini bir görün istiyorum. İşte böyle nefis bir koku da var. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.